Herkese merhaba. Bu zamana kadar bu kanalda Bodrum ve Milas bölgesindeki portföyümüzün tanıtımını yaptık. Bundan sonra ise Bodrum'da ev alırken ve satarken merak edilen konuları konuşacağımız yeni bir seriye başlıyoruz. Bodrum'da emlak rehberi. İlk bölüm konuğumuz ise emlak sürecindeki hukuki boyutu konuşmak üzere avukat Yadigar Ölmez Yıldız. Herkese merhabalar. Ben avukat Yadigar Ölmez Yıldız. Bodrum'da serbest avukatlık yapıyorum. Öncelikle Süleyman Bey ve Bilge Hanım'a nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Süleyman Bey ve Bilge Hanım'la hali hazırda hukuki konularla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bir konuşmamız esnasında insanların bir gayrimenkul satın alırken kafalarında bazı soru işaretleri olduğunu, bununla ilgili bir çalışma yapıp yapamayacağımızı sorduklarında ben de memnuniyetle kabul ettim. Bu sebeple de ilk videomuzun en başından bir taşınmaz satın almadan önce ve satın alırken nelere dikkat etmemiz konusunun faydalı olacağını düşündüm. Nelere dikkat etmeliyiz? Bu videoda bunları açıklamaya çalışacağız. Niteliği fark etmeksizin parsellenmiş her taşınmazın tapu kütüğünde bir sayfası bulunur. Bu sayfada da işte taşınmazın üzerinde haciz, ipotek, üçüncü kişiler adına tanımlı bir hak var mı yok mu? Şerhler, bunlar muhakkak bulunur. Şimdi zaten herkes taşınmaz üzerinde bir haciz, ipotek varsa bununla ilgili çıkacak sorunları biliyor, ancak biz yine de hatırlatalım. Bunun dışında tapuda bir haciz görünüyordur ancak ödemesi yapılmıştır. İpotek için de aynı şey geçerli. Ancak işlem yapılmamıştır. Ben her halükarda yine de bu hacizin, ipoteğin kaldırıldıktan sonra işlemin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ya da işte taşınmaz üzerinde bir haciz var. İşte 150 bin, 250 bin gibi herhangi bir rakam görünüyor yazılan sicilde. Yani sayfa numarasında yazılan rakamdan bahsediyorum. Ancak bu miktar genellikle takip esnasındaki takip çıkış miktarı oluyor. Bunun içinde işte takipten sonraki yasal faizler, dosya masrafları ekli olmuyor. Siz taşınmazı satın alırken işte ben taşınmazdan hacizin bedeli kadar düşeyim, ona göre rakam vereyim gibi bir mantıkla ilerlerseniz haciz dosyasını, işte ipoteği kaldırmak için işte 250 lira değil de 500 lira gibi rakamlar ödemek zorunda kalabilirsiniz. Eğer illaki böyle bir işlem yapılacaksa yani işlemin yapıldığı gün dosya masrafları, takip dosya çıkışının miktarı öğrenilerek işlem yapılması gerektiğini ben düşünüyorum. Bunun dışında bunu da yapmam riskli olduğunu düşünüyorsanız, ki bence en sağlıklısı yine de kaldırıldıktan sonra işlemlerin yapılmasıdır. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi diye bir sözleşme var. Bu resmi şekilde yapılmak zorundadır. İşte taşınmazın üzerindeki hacizler kaldırıldıktan sonra işlemin yapılacağı, bununla ilgili işte hem alıcı hem satıcının sözleşmeden cayması gibi bir durumda cezai şart hükümlerine yer verilebilmekte. Bu sebeple böyle bir durumda taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile işlemlerin başlatılması daha hukuki açıdan güvenli olacaktır. Satın alacağınız gayrimenkul bir şirkete ait olabilir ve bu şirket konkordato diye bir kavram var, onu ilan etmiş olabilir. Böyle bir durumda taşınmazı satın almanız mümkün değil. Yani burada birçok spesifik olay var ama biz genel manada bilgi vermeye çalışıyoruz. Bunun dışında üçüncü kişilere tanımlanmış haklar var. Bunlar işte intifa hakkı olabilir, üst hakkı olabilir, geçit hakkı olabilir ve birçok hak var. Bunları saymakla bitiremeyiz. Şimdi tapuya gittik, işlemi yapacağımız esnada tapudaki görevli memur bize dedi ki işte intifa hakkı var. Şimdi orada bir soru işareti doğuyor. İntifa hakkı nedir, ne değildir? İntifa hakkından bahsedecek olursak, onun özelinde bahsedecek olursak, intifa hakkı intifa hakkı tanımlanmış olan üçüncü kişi taşınmazı tamamen tasarruf etme, kullanma, kiralama vesaire değerlendirme her türlü imkana sahip. Taşınmazın maliki sadece çıplak mülkiyet hakkına sahip oluyor. Bu haklar belli bir süreye dayalı olabilir. Mirasçılara geçmez. Belli bir süreye dayalıysa ne kadar? İşte ya da ölünceye kadar mı? Bunların da irdelenmesi gerekiyor. Şimdi bir de en önemli konulardan birisi tapuda biraz daha az harç miktarı ödemek için tapuda gerçek bedel üzerinden değil de daha düşük bir bedel üzerinden gösterelim.
Şimdi böyle bir durumda iki açıdan sorun oluşabiliyor. Birincisi vergisel, yani vergi hukuku açısından. Şöyle, bir taşımızı biliyorsunuz ki satın aldınız, 5 yıl içinde de satmaya karar verdiniz ve satın aldığınızdan daha yüksek bir miktara satmaya karar verdiğinizde orada bir gelir elde etmiş olduğunuzdan orada bir gelir vergisi ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ayrıyeten de şimdi miktarı düşük gösterdiğimiz için bunlar maalesef şu anda yapay zeka ile çok kolay tespit edilebiliyor. Ve ceza vergi dairelerinden bununla ilgili ceza alınabiliyor. Bir de hukuki açıdan var. Hukuki açıdan olanı çok çeşitli sorunlar oluşturabilir ama şu anda aklıma gelenlerden hukukta gabin diye bir kavram var. Aşırı faydalanma. Sözleşmenin imzalandığı esnada taraflardan biri diğerinin o anki durumunu kullanarak aşırı faydalanma durumunu gerçekleştirirse tapuyu satan kişi, tapuyu veren kişi daha doğrusu sonrasında işte gabin hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davası açabilir. İşte siz 5 milyonluk bir taşınmazın değerini 100 bin lira gösterdiniz. Belki de 100 bin lirayı banka kanalıyla kalanını da elden ödediniz. Bunlar da farklı soru işaretleri. O zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. İşte bu satan kişi size karşı bir dava açtığında benim o anki durumumdan faydalandı. Taşınmazımı çok cüzi bir miktara aldı. Ben bu sebeple işte gerçek bedelinin tarafıma ödenmesini istiyorum diyebiliyor. Siz böyle bir durumda maalesef ki taşınmazın bedelini 2 kere ödemek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu durum bir de şimdi hisseli taşınmazlar çok ayrıntılı bir konu. Ancak ön alım hakkından bahsedecek olursak ön alım hakkı paylı mülkiyete sahip bir taşınmazda hissedarlardan biri hissesini satmak istediğinde diğer hissedarların ön alım hakkı oluyor. Bunun diğer adı da şufa hakkıdır. Siz bu taşınmazı satın aldınız. İşte yine değerini düşük göstererek ondan sonrasında işte diğer hissedarlardan birisi benim ön alım hakkım, şufa hakkım vardı deyip tapu iptal ve tescil davası alabiliyor. Sizin 5 milyon lira verdiğiniz taşınmazınıza tapuda gösterilen bedel 100 ise, 200 ise, 1 milyonsa her neyse o bedeli mahkeme veznesine depo ederek o hisseyi sizden geri alabiliyor. Siz maalesef ki o 5 milyon lira verdiğiniz taşınmazı 100 bin lira karşılığında vazgeçmiş oluyorsunuz. Bunun da geri dönüşü yok. Şimdi biz burada genel anlamda sorunlardan bahsettik. Şu anda aklıma gelenlerden ama çok spesifik olaylar oluyor. Hani her insanın, her taşımızın farklı durumu olabiliyor. Ve biz her insan bir gayrimenkul satın alırken hayat planlarını ona göre organize ediyor. Ona göre bir birikim yapıyor ya da bütçesini ona göre ayarlıyor. Yeri geliyor işte öncesinde kredi çekiyor, başka bir mal varlığını satıyor, elden çıkartıyor. Böylelikle bir bedel elde etmiş oluyor. Şimdi böyle bir sorun ortaya çıktığında en iyi ihtimalle tapudan dönülecektir. Ya da sizin dikkatsizliğinize gelirse maalesef ki siz o taşınmazı o haliyle satın almış olacaksınız. Ama en iyi ihtimalle dediğim gibi tapudan döneceksiniz. Tapudan en kötü ihtimalle de biraz önceki anlattığım örneklerde olduğu gibi işte ikinci kez belki bir bedel vermek zorunda kalacaksınız. Belki de taşınmazınızdan olacaksınız. Bu sebeple bu konularda bir uzmanla çalışılması gerekmekte. Şöyle her avukatın tapu müdürlüğündeki evrakları inceleme yetkisi bulunuyor. Bizler bir gayrimenkul satın almadan önce bize danışıldığında öncelikle tapu müdürlüklerinden bir randevu alıyoruz. Bu randevuda taşınmazın üzerindeki işte hacizler, şerhler ya da taşınmazın niteliği vesaire gibi konularda bir bilgi alabiliyoruz. Size de sonrasında bu bilgiyi aktarabiliyoruz. Bu sebeple bir gayrimenkul satın almadan önce bir avukatla çalışmak konusunda uzman bir avukatla çalışmanın oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu videomuzda en baştan bir taşınmazı satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunu açıklamaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda daha spesifik konulara değineceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyoruz.